Vermont'un derin ormanları arasına sıkışmış Blackwood kasabası, haritalarda sadece küçük bir nokta olarak görünürdü. Ancak bu küçük nokta, son 50 yıldır kimsenin tam olarak açıklayamadığı devasa bir gölgenin altında yaşıyordu, Mount Thorn. Kasaba halkı, bu dağı sadece coğrafi bir oluşum olarak değil, nefes alan bir varlık olarak görürdü. Genç gazeteci Arthur Sterling, buraya büyük bir hırsla gelmişti. Elindeki eski, sararmış notlar ve dedesinden kalan bir köstekli saat, onu bu sisli zirveye çağırıyordu. Arthur, Blackwood'un yerel hanı olan The Rusty Anchor'ın kapısını açtığında, içerideki uğultu bıçak gibi kesildi. Hancı'nın kızı Eleanor, Arthur'a doğru yaklaştı. Gözlerinde sadece merak değil, bir tür uyarı vardı. Buraya gelen yabancılar genellikle iki şey için gelirler, ya huzur bulmak ya da bir şeyleri kurkalamak. İkincisi için buradaysanız, Mount Thorn size aradığınızdan fazlasını verir Bay Sterling. Arthur gülümsedi ama bu gülümseme biraz gergindi. Sadece bir efsaneyi araştırıyorum Eleanor. 1974'te kaybolan araştırma ekibini. Eleanor, masadaki tozları silerken fısıldadı, onlar kaybolmadı. Onlar dağ tarafından kabul edildi. Sis indiğinde, dağın ardındaki dünya değişir. Ertesi sabah Arthur, kasabanın en kıdemli rehberi olan Captain Miller'ın yanına gitti. Miller, eski bir donanma subayıydı ve dağın yamaçlarını avucunun içi gibi biliyordu. Ancak Miller bile Mount Thorn'un zirvesine gitmeyi reddediyordu. "Bak evlat," dedi Miller, piposundan yoğun bir duman çıkarırken. "O dağın ardında yerçekimi bile farklı işler. Pusulalar sapıtır, saatler geri kalır. Ama en kötüsü sestir. Dağ, senin kendi sesinle konuşur." Arthur pes etmedi. Kendi ekipmanını hazırladı. Yüksek irtifa tırmanış botları, gece görüş özellikli dürbünler ve dedesinin o meşhur, hiç durmayan saati. Yola çıkmadan hemen önce, kasabanın şerifi Marcus Vaughan onu durdurdu. Şerif Marcus, otoriter ve sert bir adamdı. "Sterling, eğer o sisin içine girersen seni kurtarmak için kimseyi göndermem. Blackwood'un kuralları bellidir, dağa giden, dağa aittir." Arthur tırmanışa başladığında hava pırıl pırıldı. Ancak deniz seviyesinden yaklaşık 2000 fit yükseldiğinde, o meşhur gri perde inmeye başladı. Sis, sanki pamuktan bir duvar değil de canlı bir organizma gibi etrafını sardı. Görüş mesafesi birkaç metreye düşmüştü. Arthur, GPS cihazına baktı ancak ekran sadece anlamsız karakterler gösteriyordu. Tam o sırada arkasından bir ses duydu. "Arthur, neden bu kadar geç kaldın?" Bu ses, annesinin sesiydi. Yıllar önce kaybettiği annesinin yumuşak ve şefkatli tonu. Arthur donup kaldı. Kalbi göğüs kafesini zorluyordu. "Bu imkansız," diye mırıldandı. Miller'in uyarısı aklına geldi. "Dağ, senin kendi sesinle konuşur." Mantığına sığınarak yürümeye devam etti. Kayalıkların arasından geçerken, sisin içinde parlayan mavi bir ışık fark etti. Bu bir fener değildi, sanki havanın kendisi iyonize olmuş gibi ışıldıyordu. Zirveye yaklaştığında, karşısında doğal bir mağara girişi değil, modern mimari yıl antik taş işçiliğinin garip bir karışımı olan devasa bir kapı buldu. Kapının üzerinde şu isim yazılıydı, Project Prometheus. İçeri girdiğinde, dışarıdaki dondurucu soğuk yerini bahar havasına bırakmıştı. Mağaranın içi devasa bir laboratuvarı andırıyordu ama her yer toz ve sarmaşıklarla kaplıydı. Bir masanın üzerinde, 1974 tarihli bir günlük buldu. Bu günlük, kayıp ekibin lideri Dr. Julian Vance'e aitti. Günlükten şu satırları okudu. 12 Kasım, sis nihayet bizi içeri aldı. Keşfettiğimiz şey bir enerji kaynağı değil, bir geçit. Dağın ardındaki sır, coğrafi bir yer değil, zamanın ve mekanın büküldüğü bir, ayna bölge. Eğer bu satırları okuyorsan, sen de seçilmişsin demektir. Arthur tam o sırada odanın köşesinde bir hareketlilik fark etti. Sis, laboratuvarın içine sızıyordu. Sisin içinden yaşlı bir adam çıktı. Bu, Dr. Julian Vance'in ta kendisiydi. Ama 50 yıl geçmiş olmasına rağmen, adam sadece 10 yaş yaşlanmış gibi görünüyordu. "Hoş geldin Arthur," dedi Julian. Sesi sanki odanın her yerinden geliyordu. "Deden bu kapıyı kapatmam için beni buraya göndermişti ama ben kapıyı açık tutmayı seçtim." Arthur sordu, "Neden?" "Kasaba halkı korku içinde yaşıyor. İnsanlar kayboluyor.
Julian acıyla gülümsedi. Kaybolmuyorlar, evlat. Sadece acıdan ve yaşlanmaktan kaçıyorlar. Mount Thorn'un ardında, an, ebedidir. Ama bir bedeli var. Blackwood'dan bir ruh gelmeden, dağın ötesinden bir ruh çıkamaz. Tam o sırada Arthur'un dedesinden kalan saati hızla dönmeye başladı. Saat 12'ye geldiğinde, mağaranın ortasındaki mavi ışık parladı. Arthur, bu gücün tüm dünyayı etkileyebilecek bir anomali olduğunu anladı. Eğer bu geçit kapatılmazsa, sis tüm eyaleti, ardından tüm dünyayı yutacaktı. Arthur'un önünde iki seçenek vardı, ya Julian ile kalıp ebedi bir, anın içinde hapsolacak ya da dedesinin yarım bıraktığı işi tamamlayıp geçidi kapatacaktı. Ancak geçidi kapatmak, sisin içindeki tüm o kayıp ruhların, yani Blackwood'un geçmişinin tamamen yok olması demekti. O sırada zihninde Eleanor'un sesi yankılandı, gerçek huzur, sisin içinde saklanmak değil, güneşin altında yaşlanmaktır. Arthur, yanındaki patlayıcı fünyeleri, tırmanış için getirdiği, laboratuvarın ana enerji çekirdeğine yerleştirdi. Julian ona engel olmaya çalışmadı, sadece hüzünle izledi. "Eve gitmek istiyorsun, değil mi?" dedi yaşlı doktor. "Sadece gerçek dünyaya dönmek istiyorum," diye cevapladı Arthur. Büyük bir gürültüyle sarsılan dağ, sanki bir devin can çekişmesi gibi inledi. Arthur, mağaradan dışarı fırladığında arkasındaki o görkemli kapının çöküşünü izledi. Sis, saniyeler içinde dağılmaya, yerini sabahın ilk ışıklarına bırakmaya başladı. Aşağıya, Blackwood'a indiğinde kasaba bambaşka görünüyordu. O ağır, boğucu hava gitmiş, insanlar kapılarının önüne çıkıp şaşkınlıkla gökyüzüne bakmaya başlamıştı. Arthur, The Rusty Anchor'a girdiğinde Eleanor ona bir fincan kahve uzattı. "Başardın," dedi sessizce. "Dağ artık sadece bir dağ." Arthur saatine baktı. Akreple yelkovan artık normal bir hızla ilerliyordu. Cebindeki Doktor Vance'in günlüğünü Eleanor'a uzattı. "Sır bitti," dedi Arthur. Artık Blackwood için yeni bir hikaye başlama zamanı. Kasabanın üzerindeki sis tamamen kalktığında, Mount Thorn ilk kez tüm çıplaklığıyla, sıradan bir kaya yığını olarak güneşin altında parlıyordu. Arthur Sterling ise artık bir gazeteci değil, bir tarihin son tanığıydı. Dağın zirvesinden gelen o devasa gürültü, Blackwood kasabasının taş sokaklarını sarstığında saat tam 6:12'yi gösteriyordu. Arthur, toz toprak içinde kasaba meydanına indiğinde onu bekleyen manzara tüyler ürperticiydi. Sis çekilmişti ama geride bıraktığı şey sadece temiz hava değildi. Meydandaki yaşlı çınarın altında, onlarca insan belirdi. Üzerlerinde 1950'lerin, 60'ların ve 70'lerin kıyafetleri vardı. Sanki zamanın donduğu o mağaradan, patlamanın etkisiyle dışarı fırlatılmışlardı. Kimisi şaşkınlıkla ellerine bakıyor, kimisi ise modern dünyanın parlak neon ışıklarından gözlerini kaçırıyordu. Eleanor, kalabalığın arasından fırlayarak yaşlı bir adama doğru koştu. "Baba," diye hıçkırdı. Karşısındaki adam, Eleanor'un 20 yıl önce dağda kaybolan babası Thomas idi. Thomas, kızıyla aynı yaşta görünüyordu. Zamanın o dondurucu etkisi, biyolojik saati durdurmuştu. Ancak bu mucizevi kavuşmanın bir bedeli vardı. Blackwood artık iki farklı zaman diliminin çarpıştığı bir enkaz alanıydı. Şerif Marcus Van, elinde tüfeğiyle Arthur'un yolunu kesti. Gözleri öfke ve korkuyla parlıyordu. "Ne yaptığını sanıyorsun Sterling?" diye bağırdı. "O dengeyi bozdun. Dağ sadece bir hapishane değil, bir koruyucuydu. Şimdi o dışarı sızacak." Arthur, yorgunluktan titreyen sesiyle cevap verdi, "Hangi şeyden bahsediyorsun Marcus?" İnsanlar ailelerine kavuştu. Sis bitti. Marcus, eliyle dağı işaret etti. Dağın yamacında, sisin çekildiği yerde devasa, simsiyah bir yarık açılmıştı. Bu bir mağara girişi değildi, uzay zaman dokusunda açılmış bir yırtıktı. "Dağın ardındaki sır bir hazine değildi Arthur," dedi Marcus fısıltıyla. "O da, aşağıdan gelen bir şeyi bastırmak için oradaydı. Julian Vance ve ekibi onu keşfetmedi, onu uyandırdı. Sis ise o canavarın nefesiydi. Şimdi nefesini kestiğine göre, kendisi uyanacak." Kasabanın kütüphanecisi M.R. Henderson, koltuğunun altında eski bir deri çanta ile yanlarına geldi. Henderson, aslında kasabanın gizli tarihçisi ve hükümetin unutulmuş bir birimi olan Section 9'un eski bir ajanıydı.
Vakit daralıyor, dedi Henderson. Dağın altındaki termal hareketlilik artıyor. Eğer o yarık kapanmazsa, Blackwood haritadan silinecek. Arthur, o mağarada gördüğün mavi ışık. O bir enerji kaynağı değil, bir mühürdü. Arthur, Doktor Vance'in günlüğünü tekrar açtı. Sayfaların arasında daha önce fark etmediği gizli bir bölme buldu. İçinde gümüş bir anahtar ve bir koordinat listesi vardı. 44,5 derecen, 72,8 derece W, bu koordinatlar, dağın tam kalbine, çekirdeğine işaret ediyordu. Geri dönmem gerekiyor, dedi Arthur. Miller ve Eleanor ona baktılar. Bu sefer yalnız gitmesine izin vermeyeceklerdi. Grup, Arthur, Eleanor ve Henderson, Miller'ın eski kamyonetiyle dağın eteğine kadar sürdüler. Artık sis yoktu ama hava ağır bir metalik kokuyla doluydu. Yarık her saniye genişliyor, çevredeki ağaçları bir vakum gibi içine çekiyordu. İçeri girdiklerinde, yerçekiminin tamamen ortadan kalktığı noktaya ulaştılar. Henderson, çantasından bir cihaz çıkardı, bir antimadde sabitleyicisi. Bunu merkeze yerleştirmeliyiz, dedi Henderson. Ama birinin içeride kalıp manuel tetiklemeyi yapması gerekiyor. Otomatik sistemler bu elektromanyetik alanda çalışmaz. Tam o sırada, sarsıntıyla birlikte tavan çökmeye başladı. Eleanor çığlık attı. Arthur, elindeki gümüş anahtara baktı. Dedesinin saati şimdi geri değil, ileriye doğru çılgınca dönüyordu. Ben kalacağım, dedi bir ses. Bu, kalabalığın arasından onları gizlice takip eden Doktor Julian Vance'ydi. Yaşlı adam, yüzünde huzurlu bir ifadeyle karanlığın içinden çıktı. Benim zamanım çoktan geçti Arthur. 1974'te ölmem gerekiyordu. Bu dağa bir borcum var. Siz gidin, bu kasabayı ve bu insanları kurtarın. Julian, sabitleyiciyi aldı ve derin yarığın içine, ışığın en parlak olduğu noktaya doğru yürüdü. Arthur ve Eleanor, son bir kez arkalarına baktıklarında Julian'ın mavi ışıkla bütünleştiğini gördüler. Büyük bir parlama, sessizlik ve ardından kulakları sağır eden bir vakum sesi. Arthur gözlerini açtığında, kendini Mount Thorn'un eteklerinde, yeşil çimenlerin üzerinde buldu. Güneş tepedeydi ve kuş sesleri duyuluyordu. Yanında Eleanor ve Henderson vardı. Dağa baktılar. Artık ne bir yarık vardı ne de o uğursuz sis. Dağ, sadece masmavi gökyüzüne uzanan görkemli bir zirveydi. Kasabaya döndüklerinde, zaman yolcuları olarak adlandırılan o insanların, yavaş yavaş kendi yaşlarına dönmeye başladıklarını gördüler. Doğa, çalınan zamanı geri alıyordu. Ama bu sefer acı vererek değil, iyileştirerek. Arthur Sterling, aylar sonra Blackwood'dan ayrılırken elinde bitmiş bir kitap taslağı vardı, Sisli Dağın Ardındaki Sır. Kitabın son satırında şöyle yazıyordu. Bazı sırlar toprağın altında kalmalıdır. Ancak bazı gerçekler, güneşin doğuşu kadar kaçınılmazdır. Blackwood artık sisli bir kasaba değil. Ama dağın rüzgarı her estiğinde, Julian Vance'in fısıltısını duyabiliyormuşuz gibi hissediyorum. Arthur dikiz aynasından Mount Thorn'a baktı. Dedesinin saati cebinde tıkır tıkır işliyordu. Tam vaktinde. Arthur arabayı sağa çekti. Kalbi, o meşhur saatin tik-taklarından daha hızlı çarpıyordu. Henderson'ın uyarısı kulaklarında çınladı, o şey uyanacak. Julian'ın fedakarlığı meğer geçidi kapatmamış, sadece süreci yavaşlatmıştı. Tam o sırada telsizden bir cızırtı yükseldi. Bu, Eleanor'un sesiydi ama bir tuhaflık vardı. Sesi sanki suyun altından geliyordu. Arthur, kasaba, insanlar, onlar artık kendileri değil, geri gelme, sakın geri gelme. Arthur, Eleanor'u orada bırakamazdı. Direksiyonu sertçe kırdı ve lastikleri yakarak Blackwood'a geri döndü. Kasaba meydanına girdiğinde gördüğü manzara, bir korku filminden daha gerçekçiydi. Az önce, iyileşen, o yaşlılar ve zaman yolcuları, heykel gibi donup kalmışlardı. Hepsinin yüzü dağa dönüktü. Göz bebekleri tamamen beyazlamıştı. Meydanın ortasında Şerif Marcus duruyordu. Ama Marcus artık bir insan gibi nefes almıyordu. Göğüs kafesi ters yöne doğru genişliyor, derisinin altından mor ışıklar sızıyordu. Sterling, dedi Marcus. Sesi binlerce kişinin aynı anda fısıldaması gibiydi. Zaman bir nehir değildir. Zaman bir hapishanedir. Ve sen, o küçük patlamanla parmaklıkları kırdın. Arthur, Doktor Vance'in günlüğündeki son, okunmayan sayfayı açtı. Sayfadaki yazılar kendi kendine değişiyordu.
Mürekkep, kağıdın üzerinde dans ederek yeni bir cümle kurdu. Bu kuantum dalga denklemi, varlığın hem burada hem de orada olduğunu simgeliyordu. Dağın altındaki şey bir canavar değil, bilincin kendisiydi. Evrenin başlangıcından beri orada uyuyan, formsuz bir zeka. Eleanor'u Han'ın mahzeninde buldu. Genç kadın titriyordu. Onlar bizi çağırmıyor Arthur, dedi Eleanor fısıltıyla. Bizi içlerine çekiyorlar. Hepimiz o büyük bilincin küçük parçalarıyız. Sis aslında bizi koruyordu. Bizi, tek olmaktan, kimliğimizi kaybetmekten koruyan bir perdeydi. Arthur anladı. Sis bir tehdit değil, bir izolasyon kalkanıydı. İnsanlığı bu devasa kozmik zekadan saklıyordu. O kalkan kalktığında, bireysellik sona erecekti. Henderson, elinde kalan son cihazla yanlarına geldi. Bir şansımız var, dedi. Eğer saati, yani dedenin o köstekli saatini merkezdeki yara fırlatabilirsen, döngüyü yeniden başlatabiliriz. Saat, bu gerçeklikteki tek, saf, zaman ölçerdir. Onu bir çapa olarak kullanmalıyız. Arthur, Eleanor ve Henderson, yerçekiminin tamamen yok olduğu yamaçtan yukarı, sızıntının merkezine doğru tırmanmaya başladılar. Gökyüzü artık mordu. Kuşlar havada asılı kalmış, zaman tamamen durmuştu. Zirveye ulaştıklarında, Julian Vance'in ışığa dönüşmüş silüetini gördüler. Julian bir kapı bekçisi gibi duruyordu. Arthur, dedi Julian'ın ışık formu. Eğer saati feda edersen, Blackwood sonsuza dek bir zaman döngüsüne hapsolacak. Hiç kimse ölmeyecek ama hiç kimse büyümeyecek de. Dış dünya sizi unutacak. Sis geri dönecek. Seçimin ne? Arthur, Blackwood'un o donuk gözlü insanlarına, Eleanor'un korku dolu yüzüne ve dedesinin mirasına baktı. Arthur, köstekli saati kurdu. Saat tam 12'yi vurduğunda, gümüş zincirinden tutup saati gökyüzündeki siyah yarığın kalbine fırlattı. Büyük bir patlama. Işık, sesi yuttu. Ses, mekanı yuttu. Arthur gözlerini açtığında, The Rusty Anchor'ın kapısındaydı. Elinde eski, sararmış notlar vardı. İçeri girdi. Eleanor ona doğru yaklaştı. "Hoş geldiniz Bay Sterling," dedi Eleanor. "Buraya gelen yabancılar genellikle iki şey için gelirler, ya huzur bulmak ya da bir şeyleri kurkalamak." Arthur bir an duraksadı. Bu cümleyi daha önce duyduğuna dair güçlü bir dejavu hissetti. Cebine elini attı, dedesinin saati oradaydı ama yelkovanı hareket etmiyordu. Dışarı baktı. Dağ, her zamanki gibi kalın, gri bir sis tabakasının arkasındaydı. "Ben," dedi Arthur, camdaki yansımasına bakarak. "Ben sanırım sadece huzur arıyorum." Dışarıda, Mount Thorn'un sisli yamaçlarında, zamanın dışındaki o varlık tekrar uykuya dalmıştı. Blackwood kurtulmuştu ama artık sadece bir hatıradan ibaretti. Arthur, Eleanor'un uzattığı kahve fincanına dokunmadı. Gözlerini Eleanor'un gözlerine dikti ve fısıldadı. "Eleanor, bu 20. kez oluyor. Babandan kalan o eski kutunun içindeki gümüş kolyeyi hatırlıyor musun? Hani üzerinde, zaman sadece bir illüzyondur, yazan?" Eleanor donup kaldı. Elindeki tepsi titredi. Sen bunu nereden biliyorsun Bay Sterling? O kutuyu kimseye göstermedim." Arthur, cebindeki durmuş saati masaya vurdu. Saatin camı çatlaktı ama yelkovanı aniden tersine, çılgınca dönmeye başladı. "Çünkü biz bu anı hapsolmuş birer plak iğnesi gibi tekrar yaşıyoruz. Dağ bizi kurtarmadı Eleanor. Dağ bizi yuttu ve kendi hatırasına hapsetti." Han'ın kapısı sertçe açıldı. İçeri giren Şerif Marcus Vaughan değildi. Daha doğrusu Marcus'un sadece gölgesi gibiydi. Yüzü bulanıktı, hatları sanki bir kara kalem çizim gibi dağılıyordu. "Sterling," dedi Marcus, sesi derinden gelen bir eko gibiydi. "Sistemi bozuyorsun. Kabullen ve yaşa. Burada yaşlanmak yok, ölüm yok, acı yok. Sadece bu an var." Arthur ayağa kalktı. "Bu hayat değil Marcus, bu bir arşiv. Biz Mount Thorn'un kütüphanesindeki tozlu raflarız." O anda Han'ın duvarları şeffaflaşmaya başladı. Blackwood kasabası, bir film şeridi gibi titriyordu. Arthur, Eleanor'un elini tuttu. Eleanor'un teni soğuktu, tıpkı mermer gibi. "Gitmeliyiz," dedi Arthur. "Gerçek dünyaya, acının ve zamanın olduğu o kirli, karanlık ama gerçek dünyaya." Arthur, uyanmaya başlayan Eleanor ve gerçeği fark eden Miller, kasabanın merkezine, saatin fırlatıldığı o hayali boşluğa doğru koştular. Etraflarındaki binalar kağıt gibi yanıp kül oluyor,
yerini sonsuz bir beyazlığa bırakıyordu. Dağın tepesinde, o siyah yarık hala oradaydı. Ama bu sefer bir sızıntı değil, bir çıkış kapısı gibi parlıyordu. "Eğer bu kapıdan geçerseniz," dedi gökyüzünden gelen o devasa ses, Julian Vance'in sesiydi bu, "zamanın tüm yükü üzerinize binecek. Blackwood'da geçirdiğiniz o, sahte, 50 yıl, bedenlerinizi bir saniyede yaşlandırabilir. Ölebilirsiniz." Eleanor, Arthur'un gözlerine baktı. "Bir saniye bile olsa, özgürce nefes alarak ölmek, bu sahte huzurda ebediyen yaşamaktan iyidir." Birlikte ışığın içine atladılar. Bir patlama sesi değil, bir bebeğin ilk ağlayışı gibi bir ses duyuldu. Arthur gözlerini açtığında, kendini Mount Thorn'un eteklerindeki eski bir mezarlıkta buldu. Hava buz gibiydi. Kar yağıyordu. Yanında Eleanor vardı. Saçları beyazlamış, yüzünde yılların izleri derinleşmişti ama yaşıyordu. Blackwood kasabası aşağıda duruyordu. Ama o canlı, parlak kasaba değildi bu. 1970'lerden beri terk edilmiş, evlerin çatıları çökmüş, doğanın geri aldığı bir hayalet şehirdi. Sis tamamen gitmişti. Güneş, harabelerin üzerinden doğuyordu. Arthur elindeki saate baktı. Saat tamamen parçalanmıştı. Ama kalbi gerçek bir ritimle, gerçek bir zamanda atıyordu. Yıllar sonra, Vermont eyalet arşivlerinde bir dosya bulundu. Dosyada, 2026 yılında Mount Thorn yakınlarında bulunan iki yaşlı insanın ifadesi yer alıyordu, Arthur Sterling ve Eleanor Thorn. Resmi kayıtlara göre bu iki isim, 1974 yılındaki kayıp listesindeydi. Ancak bulunduklarında, sanki 50 yıl boyunca hiç yaşlanmamış gibi görünüp, bulundukları andan itibaren hızla yaşlanmaya başlamışlardı. Arthur, ölmeden önceki son yazısında şöyle yazmıştı. "İnsanlık her zaman ölümsüzlüğü aradı. Ama biz ölümsüzlüğü bulduk ve ondan kaçtık. Çünkü hayatı anlamlı kılan şey, bir sonunun olmasıdır. Sisli dağın ardındaki sır şuydu, gerçek, acıtır ama özgürleştirir."